Taoizm, Çin kültürünün en eski ve en etkileyici felsefi geleneklerinden biridir. Temeli M.Ö. 4. yüzyılda Lao Tzu tarafından yazıldığı söylenen Tao Te Ching isimli esere dayanır. Bu metin bize şunu öğretir. Dao sözle tam olarak ifade edilemez. O, varlığın kaynağı, doğanın akışı ve evrenin düzenidir. Chengdu şehrinden 20 dakikalık bir hızlı tren yolculuğunun ardından Dujiangyan kentine ve sonrasında Tingchen Dağı'na ulaşıyoruz. Selamlar arkadaşlar, ben Halil. Halil İçinde kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Çin'in en önemli Taoist dağlarından birisini ziyarete geldik. Az önce hızlı trenden indim ve şimdi Tingchen Dağı'nın giriş kapısındayım. Bugün sizlerle birlikte Çin kültürünün en önemli bölümlerinden birisi olan, Çin'in en önemli felsefi inanç sistemlerinden birisi olan yerdeyiz. Ve burası Taoizmin doğduğu yer olarak da biliniyor. Şimdi yavaş yavaş ana giriş kapısına ulaşan otobüslerin bulunduğu yere doğru ilerliyorum. Şimdi görebildiğiniz gibi bütün herkesle birlikte ben de buradaki ulaşım araçlarından birisine bindim. Birazdan Tingchen Dağı'nın ana kapısında olacağım. Orada görüşmek üzere arkadaşlar. Sisler içinde yükselen ağaçlar arasında giriş kapısına doğru ilerliyoruz. Ve 1500 metre yüksekliğindeki bu Taoist dağın derinliklerinde unutulmaz bir hac yolculuğuna çıkıyoruz. 5 dakikalık kısa bir yolculuktan sonra durağımıza ulaştık. Dağın zirvesine kadar yol üzerinde onlarca Taoist tapınaklar da mevcut. Dağın en zirvesinde ise Lao Tzu'ya adanmış Lao Jun Köşkü yer almakta. Bu köşk 6-7 katlı çok güzel bir kuleye benzer bir yapı. Görmüş olduğunuz bu özel kıyafetli, mavi şapkalı kıyafetli insanlar Taoist tapınaklarda çalışan tapınaktaki kişiler. Birden flüt ve çan sesleri duymaya başlıyoruz. Karşımızda bir Taoist ritüel töreni var. Bu törenlere Dao Chang Fa Hui deniliyor. Törende insanlar sırasıyla yürür, ellerinde ritüel objeleri taşır. Arkada çalınan müzik hem yürüyüşün ritmini belirler hem de törene derin bir ruhsal atmosfer katar. Bu yürüyüş Taoist öğretilerindeki Wu Wei, müdahalesiz akış ve Dao ile uyum kavramını simgeliyor. Bu harika ve ilginç ayini izlerken sarı kıyafetli rahipler yarım daire oluşturmuş, ortadaki kişiler minder üzerinde saygıyla ibadet ediyor ve bu ibadete
Taoizm'de Bai Li denilmekte. Arkadaki müzik ise bu törene kutsal bir atmosfer katıyor. Görmüş olduğunuz gibi az önce sizlerle birlikte harika bir Taoist ayini gördük. Harika kıyafetler vardı. Ellerindeki taşıdıkları eşyalar, objeler, kullandıkları müzik aletleri, şapkaları, sakalları olsun. Bütün hepsi gerçekten bütünüyle Çin kültürünü yansıtan harika unsurlardı. Bu arada arkamda da Tingcheng Dağı'nın kapısını görebilirsiniz. Bu antik kapıdan birazdan içeri girip sizlerle birlikte harika görüntüler yakalayacağız. Dağın zirvesine kadar ilerleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Şimdi ise büyük ve görkemli bir yapıya ulaştık. Bu yapılara Çince'de Shanmen yani dağın kapısı denilmektedir. Taoizm için anlamı ise buranın dünyevi yaşamdan kutsal alana geçişi simgeleyen bir kapı olmasıdır. Ziyaretçi kapıdan geçerken dünyevi kaygılarını bırakır ve dağ ile uyum haline geçer. Şimdi dağ bölgesinin içerisine giriş yaptık. Bu dağ arka kısım ve ön kısım olarak iki ayrı bölümden oluşuyor Tingchen Dağı. Arka tarafında daha çok doğal güzelliklerin olduğu, şelalelerin, akarsuların, o tarz doğanın, ormanların daha fazla olduğu kısımlar. Bu kısımda ise daha kültürel, daha tapınakların olduğu, daha ruhani olan kısmı, ön kısmı. Biz şu anda ön tarafındayız. Dağ tırmanışımıza başladık. Sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten güneşli bir havada. Buradaki manzaranın eşi benzeri olmuyor diyebilirim sizlere. Burası ilk istasyon Tianren Köşkü. Ama çok güzel bir mimaride yapılmış, inşa edilmiş. Yerde görebilirsiniz Yin Yang sembolü. Burada görmüş olduğunuz bu kişiler dağ tırmanışınızda size ücretli bir şekilde yardım eden görevliler. Ellerinde, arkalarında görmüş olduğunuz bambudan yapılma oturaklar mevcut. Bunlar kullanılarak sizi dağın zirvesine kadar çıkarıyorlar. Yaşlıların dağın zirvesine çıkması çok zor. O yüzden bunlar kullanılıyor. Ni hao. Sit down, please. Sit down please. 多少钱260块。 260. 哎， Görmüş olduğunuz bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız 260 yuan ödemeniz gerekiyor. 非常感谢。我还没捞了，我自己可以爬山。牢牢来做。捞了来做，可以，可以。谢谢，拜拜。Görmüş olduğunuz gibi böyle bir hizmetle veriliyor burada. Yaşlı insanlar, yürüyemeyenler ya da zirveye tırmanamayanlar bu şekilde bu hizmetten yararlanıyor. 260 yuan, çok pahalı. 一不了2天，接下来30天，那个等于3卷，等于3卷啊。 Burada ise görmüş olduğunuz bu görevliler, satıcılar, tatlı patates ve bambu satıyorlar, su satıyorlar. İnsanlar yol üstünde satın alsınlar diye burada satış yapmaktalar. Burada dağın eteğinde yine bir göl var. Önce göle gideceğiz. Gölde tekneye bineceğiz. Tekneye bindikten sonra teleferikle dağın zirve kısmına çıkacağız. Oradan sonra da yolumuza devam edip zirveyi göreceğiz. Tırmanışımızın birinci saatini bitirdik. Şimdi birazcık dinleniyorum. Ve bu esnada sizlere Taoizm'den de bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda Taoizm'in ana vatanındayız. Tingchen Dağı'ndayız. Taoizm nedir? Taoizm M.Ö. 4. yüzyılda ünlü düşünür ve filozof Lao Tzu tarafından yazılmış Tao Te Ching isimli esere dayanır. Tao Te Ching isimli eserde Lao Tzu'nun felsefesine, Lao Tzu'nun görüşlerine göre Tao bir söz üzerinde ifade edilemez. Tao varlığın kendisidir. Evrenin işleyişidir. Felsefesini benimsemiştir. Ve Lao Tzu düşüncelerini Tao Te Ching isimli esere dökmeden önce kendisi inzivaya çekilip yaşadığı şehri terk etmek ister. Ziyaret ettiği şehirlerden birisinde tanıştığı bir kişi tarafından Tao Te Ching isimli eseri yazmasına ikna edilir. Tao Te Ching isimli eser Taoizmin en önemli kaynağıdır. Milattan sonra 126 yılında ise Zhang Daoling isimli ünlü bir düşünür. Bugün Sichuan eyaletinin Dujiangyan şehrinin hemen yanı tarafında Tingchen Dağı'nda inzivaya çekilir. Burada Taoizmin ilk tapınakları
ve Taoizmin ilk manastırları inşa edilir. Ve o yüzden burası tamamen Taoizmin enerjisiyle, tamamen Taoizmin ruhuyla bürünür ve güçlenir. Daha sonradan birçok farklı kişi tarafından da benimsenen bir din haline gelir. Bugün dağın eteğinden zirvesine kadar ilerlediğimiz patikalarda, arka tarafında, ön tarafında birçok farklı Taoist tapınak, heykel ya da mimari eser yer alır. Bu yüzden Çin'de Taoizmin kaynağı, doğduğu ana vatan olarak kabul edilir. Şimdi gelin birlikte bu maceramıza hiç hız kesmeden devam edelim. Ve burası tabii ki bir hac merkezi olarak da kabul edildiği için birçok insan buraya ibadet etmeye geliyorlar ve bu şekilde dağın üzerindeki birçok kısma o odunları, küçük uzun çubukları araya sıkıştırıyorlar ve bir dilek diliyorlar. Daha önce ben de bir dilek dilemiştim. Oradan biliyorum. Bakın burada çubukları görebilirsiniz. Haydi biz de bir dilek tutalım. Bütün ülkece bir dilek tutalım. Umarım ülkemiz eskisi gibi güvenli, mutlu, huzurlu, ekonomik açıdan iyi, insan ilişkileri açısından iyi bir hale tekrardan döner diyelim. Ve dileğimizi tutup çubuğumuzu sıkıştıralım. Umarım dileğimiz kabul olur. Görebildiğiniz üzere buradaki gölü bulduk sonunda. Gölde birazcık drone çekimi yaptım. Drone çekimi yaptıktan sonra birazdan gölün içerisinden karşısına geçen tekneye binip seyahat edeceğiz birlikte. Burada görmekte olduğunuz gibi birçok farklı atıştırmalık satan dükkan mevcut. Tıpkı bizdeki böreklere benzer, katmerlere benzer yiyecekler var. Burada sanırım tatlı patatesler, salatalıklar, yumurtadan yapılan farklı yiyecekler, mısır ve görmüş olduğunuz patates kızartmaları bu usulde pişiriliyor. Bu kısımda ise daha çok hediyelik eşyalar. Burada harika müzik aletleri var. 98 yuan değerinde üflenerek çalınan müzik aletlerinden, geleneksel müzik aletlerinden. Şimdi birazdan biz de tekneye binmeye çalışacağız. Ben de bu inanılmaz basın içinde seyahat ederek karşıya geçeceğim, karşı kıyıya. Sadece 5 yuan ödeyerek görmüş olduğunuz botun içerisinde karşı kıyıya ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz gölün çevresinden de dolaşabilirsiniz. Gölün karşı kıyısına geldik. Burada birazdan teleferikle dağın zirvesine doğru ilerleyeceğiz. Ama arkamda size çok komik bir şey göstermek istiyorum. Burada bir KFC var. Görmekte olduğunuz KFC, Çin'in Taoizminin en kutsal yeri olan Qingchen Dağı'nın eteklerinde yer almakta. Keşke olmasaydı. Teleferik yolculuğundan sonra sonunda zirveye doğru yaklaşıyoruz. Zirveye yaklaştıkça merdivenler daha da dikleşiyor. Ve karşımızda daha harikulade yapılar çıkmaya başlıyor. Bu kısımlarda insanlar
dinlenebiliyorlar. Çünkü buraya çıkmak çok yorucu. Çatılarına bakarsanız eğer bütün kiremitlerin üzerinde yosunları, otları görebilirsiniz. Bakın bu kısımlarda tılsımlar var. Bunları ağaçların üzerine asıyorlar genellikle. Burada mum yakmışlar. Külahlara benzer mumlar görmektesiniz. Yapıların üstündeki bu detaylar gerçekten harikulade. Çoğunlukla hayvan figürleri görebilirsiniz. Kaplumbağa figürleri görebilirsiniz. Bu tarz Çin aslanları bu şekilde duvarların üzerinde kabartmalarla betimlemişler. Renkleri çok canlı, çok güzel. Burada ise görmüş olduğunuz Zhenshen Wang, yani dağının kralı, buradaki heykeli ayağının hemen altında görmüş olduğunuz bir hayvan var. Kedigillerden bir hayvan. Bu yapının hemen içerisinde seyyar satıcıları görebilirsiniz. Dağın girişinde görmüş olduğumuz bu kişiler dağın tepesinde de hizmet etmeyi beklemekteler, müşteri beklemekteler. Bu şekilde geçim sağlamaktalar. Görmüş olduğunuz gibi hemen 150 metre yukarımızda Shangqing Tapınağı var. Shangqing Tapınağı buradaki en eski ve en önemli yapılardan birisi. Shangqing Sarayı olarak da geçmekte. Peki neden bu kadar önemli? Bunun sebebi Zhang Daoling'in burada bu tapınakta Taoizm inancı için meditasyon yaptığına, burada inzivaya çekildiğine ve birçok ibadet yöntemi geliştirdiğine inanılır. O yüzden burası Shangqing Tapınağı. Buradaki en önemli kısım. Burada bir guzheng çalan hanımefendi var. Burada tavus kuşlarını görebilirsiniz. Çok güzeller. Özellikle tavus kuşlarının kuyrukları, desenleri görebildiğiniz üzere harikulade, mükemmel. Sanırım çok fazla yaklaşmamak gerekiyor. Burası ise Tianshi Havuzu. Görmekte olduğunuz gibi havuzun içerisinde iki farklı heykel var. Bu heykeller kurbağa heykelleri ve insanlar bu havuzun içerisine dilek dileyerek para atmaktalar. Bu asmalık, bu kumaşların üzerinde güzel tılsımlar var. Bu yazılar tıpkı bizdeki dualar gibi düşünebilirsiniz. Ve burada da asma kilitler var. Bu asma kilitlerle burada mutluluk diliyorlar, sağlık diliyorlar, kariyer diliyorlar ve bunları buraya asıyorlar. Çünkü burası Taoizm için kutsal bir dağ, hac merkezi olduğunu söylemiştim. Ve işte karşınızda Shangqinggong, Shangqing Tapınağı ya da Shangqing Sarayı. Burası buranın en önemli tapınaklarından birisi, hatta en önemlisi.
Burada ise çok güzel bir avlu görmektesiniz. Avlu duvarlarının önünde görmüş olduğunuz Taoizm için önemli kişilerin heykelleri yer almakta. Burada arkamda ise insanlar tütsü yakarak ibadetini gerçekleştirmekte. Zirveye 500 metre kala bu tapınağı ziyaret ettik. Shangqing Tapınağı ya da Shangqing Sarayı. Zhang Dao Ling, Taoizmin yaratıcısı, Taoizmi din haline getiren kişi. Burada bu görmüş olduğunuz tapınakta ibadetlerini yerine getirmiş, inzivaya çekilmiş. Taoizmin bugün Çin'de bir inanç sistemine dönüşmesini sağlamış. Bu kısımda ise bir devasa heykel görmektesiniz. Bu heykel ejder başlı bir kaplumbağa heykeli. Görebildiğiniz gibi. Çinlilerde ve Daoizm inancında kaplumbağaların yeri çok büyük ve bu merdivenlerin orijinal hali olduğunu görebilirsiniz. Burada birçok farklı hayvanı görebilirsiniz. Burada bir tavuk var. Ejderha gördük, fare gördük. Burada sanırım bir domuz var. Burada bir aslan heykeli görmektesiniz. Biliyorsunuz benim de soyadım Aslan Taş olduğu için birazcık bir yakınlaşma hissediyorum kendisiyle. Bu arada dağın zirvesine geldik. İşte görmüş olduğunuz gibi dağın zirvesinde bizi Laojun Laojun Köşkü karşılıyor. İnanılmaz güzel bir yapı. Arkamda dağların manzarasını görebilirsiniz. Bugün hava açık olmadığı için bu şekilde görünse de manzara gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Taoizm, din, düşünce, sanat, tıp, mimari, yaşam tarzı ve hatta devlet ideolojisi gibi birçok alana nüfuz ederek Çin medeniyetinin karakterini şekillendiren temel kaynaklardan biri olmuştur. Bu yapının içerisinde ise Lao Tzu'nun bir heykeli yer almakta. Lotus çiçeğinin üzerinde oturmuş bir vaziyette. Görmüş olduğunuz bu figür Çin Daoizminin yaratıcısı Lao Tzu. Hac yolculuğumuzu yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. Taoizm, diğer birçok inanç sisteminden farklı olarak tek bir tanrıya olan bağlılıktan çok doğa ile uyum ve atalara olan saygıyı temel alır. Dağın sessizliği ve kutsallığı bize insanın evrenle olan bağlantısını ve yaşamın dengesiyle uyum içinde olmanın önemini hatırlatıyor. Tingshan Dağı'ndaki bu yolculuk sadece bir keşif değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşümün de başlangıcıdır. Lao Tzu'nun da dediği gibi, insan doğayı, doğa göğü, gök Tao'yu, Tao ise doğayı izler.